Merhaba ve bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Masamın üzerinde gönderdiğin kaynaklardan oluşan oldukça ilginç bir yığın var. Evet, bayağı kalabalık. Agatha Christie'nin pek de meşhur olmayan romanı, Yedi Kadran Gizemi üzerine yazılmış eleştiriler, analizler, hatta böyle bayağı hararetli Reddit tartışmaları falan. Hı hı. Bugünkü görevimizse basit ama bir o kadar da merak uyandırıcı bir sorunun cevabını aramak aslında. Nedir o? 1929 tarihli, yani eleştirmenlerin sık sık vasat dediği bu roman neden tam da bugün, yani 15 Ocak 2026'da aniden herkesin dilinde? Cevabı belli tabii. Cevap tabii ki Netflix'te bugün yayınlanan o yepyeni mini dizide saklı. Biz de bu vesileyle 3 farklı versiyonunu karşılaştıracağız. Yani roman, 81'deki film ve yeni dizi. Orijinal 1929 romanı, kaynaklarda samimi ve sıcak olarak tarif edilen 1981 yapımı İngiliz TV filmi ve son olarak da ortalığı kasıp kavuran 2026 Netflix uyarlaması. O zaman istersen en temelden başlayalım, yani kaynak materyalden. Tamamdır, en doğrusu o olur. Bu Yedi Kadran Gizemi. Şimdi tam olarak nasıl bir kitap? İşte bu güzel bir soru. Çünkü elimdeki kaynaklardan birinin yaptığı tanım, yani benim çok hoşuma gitti açıkçası. Hangi tanımda o? Şu Wodehouse benzetmesi mi? Aynen o. İçinde cinayet olan bir P.G. Wodehouse hikayesi. Bence durumu çok güzel özetliyor. O tanım gerçekten de mükemmel. Çünkü bu roman, Christie'nin o alameti farikası olan, hani o dehasını konuşturduğu kilitli oda gizemlerinden Çok farklı. bilinçli bir sapma. Evet. 1929'da yazdığı bu eser aslında bir casusluk gerilimi. Ama şey gibi değil, günümüzün Jason Bourne'ları gibi değil. Daha hafif tonlu. Çok daha hafif. İçinde gizli bir örgüt var, çalınan ve dünyayı değiştirebilecek bir formül var ve olayların ortasına düşen amatör bir dedektif var. Elimizdeki eleştirilerde sıkça Christie'nin daha gevşek kurgulu gerilimlerinden biri olarak anılıyor. Hatta bir eleştirmen kurgunun zaman zaman dikişleri patlıyor gibi hissettirdiğini. Evet, okudum onu. Ama bunun kitabın eğlencesinden bir şey eksiltmediğini söylüyor. Neredeyse bir screwball komedisi gibi. Ve bu enerjinin tam merkezinde de sanırım ana karakterimiz var. Lady Eileen Brent. Ya da herkesin bildiği adıyla Bundle. Aynen, Bundle. Kaynaklar onu korkusuz, zeki, inanılmaz enerjik ama bir o kadar da çabuk sıkılan bir aristokrat olarak tanımlıyor. Tam o dönemin Flapper kızı. Yaptığı macerayı adeta kucağında buluyor. Oh, nihayet uğraşacak bir şey çıktı diyecek türden bir karakter. Kesinlikle öyle. Bundle, Christie'nin yarattığı en dinamik kadın karakterlerden biri. Ama hikayedeki tek dedektif o değil. Onu da belirtmek lazım. Evet, bir de resmi taraf var. Müfettiş Bundle. Christie okurları onu diğer romanlardan tanır ama hani kendisi ne bir Hercule Poirot, Ne de bir Miss Marple. aynen. O kadar ön planda değil, şov yapmayı sevmiyor. Kitapta da daha çok bir gölge figür gibi. Yani Bundle'ın arkasını topluyor bir nevi. Gibi, evet. Bundle'ın pervasızca olaylara dalmasına bir nevi göz yumuyor, hatta belki de onun yarattığı kargaşadan faydalanıyor. Kendisi daha metodik, daha sabırlı. İşte bu karakterin enerjisi ve kitabın o hafif tonu sanırım uyarlamaların da en çok odaklandığı ya da en çok değiştirdiği nokta olmuş. Kesinlikle. Elimizdeki kaynaklara bakınca 1981 ve 2026 versiyonları arasında adeta bir karakter uçurumu var gibi görünüyor. Uçurum demek çok doğru bir ifade. 1981 yapımı TV filmi, kaynaklarda sürekli samimi, nostaljik, sıcak gibi kelimelerle anılıyor. Tam bir dönem işi yani. Tam bir dönem işi, o 80'ler İngiliz televizyonunun kendine has, biraz daha yavaş tempolu, karakter odaklı dokusunu taşıyor. Cheryl Campbell'ın canlandırdığı Bundle'da zeki ve esprili ama Ama aynı zamanda kaynakların belirttiği gibi biraz çaresiz ve sık sık bayılmaya meyilli. evet, o dönem için çok standart bir kadın kahraman tasviri aslında. Aynen. Kendi ayakları üzerinde durmak istiyor ama bir yandan da tehlike anında kurtarılmayı bekleyen bir yanı var. Dönemin toplumsal beklentilerin bir yansıması. Netflix'in 2026 model Bundle'ı ise bu tanımın tam 180 derece zıttı. Hem de nasıl. Mia McKenna-Bruce'un canlandırdığı karakter için kullanılan sıfatlar, cesur, gözü pek, fıldır fıldır. Hı hı. Eleştirilerden biri,
Dizinin 1920'lerin tarihsel bağlamını, özellikle de kadınların karşılaştığı sınırlamaları, karakter için bir sıçrama tahtası olarak kullandığını söylüyor. Çok akıllıca bir yaklaşım. Yani kadınların henüz tam oy hakkına sahip olmaması, tek kariyer seçeneğinin evlilik olarak görülmesi gibi baskılar Bandal'ın isyanını daha anlamlı kılıyor. Aynen öyle. Ve bu yaklaşım karaktere kitapta olmayan çok daha güçlü bir kişisel motivasyon da sağlıyor. Orası çok önemli işte. Da sadece Bandal'ın bir arkadaşıyken dizide mi oluyor? Dizide filizlenen bir aşk olarak sunuluyor. Hatta ölmeden hemen önce birlikte bir randevuya çıkma planı yapıyorlar. Anladım. Dolayısıyla Gerald'ın ölümü Bandal için sadece çözülmesi gereken bir gizem değil, aynı zamanda kişisel bir trajedi ve intikam meselesi haline geliyor. Bu da izleyicinin karakterle kurduğu bağı en başından itibaren güçlendiriyor. Kesinlikle. Kitaptaki o can sıkıntısından maceraya atılan kız motivasyonu gidiyor. Yerine sevdiği adamın katilini bulan yaslı aşık geliyor. Tam olarak bu. Bu oldukça akıllıca bir senaryo hamlesi ama gönderdiğin o Reddit başlığına bakılırsa herkes bu yeni tasvirden o kadar da etkilenmemiş. Evet, her zaman olduğu gibi. Bazı izleyicilerin başrol oyuncusunu fazla çocuksu bulduğunu görüyoruz. Bir kullanıcı küçük bir kız gibi görünüp davranıyor. Bu yüzden etrafındaki tüm erkeklerin ondan anında etkilenmesi pek inandırıcı gelmedi diye yazmış. Çok doğru bir nokta. Bu da gösteriyor ki bir karakteri modernleştirmeye çalışırken alınan riskler her zaman herkes tarafından olumlu karşılanmıyor. İzleyicinin inandırıcılık eşiği çok farklı yerlerde olabiliyor. Kesinlikle. Özellikle de kemik bir hayran kitlesi olan eserlerde bu tür değişiklikler her zaman tartışma yaratır. Bir taraf bunu gerekli bir güncelleme olarak görürken diğer taraf Orijinalin ruhuna ihanet diyor. tam da öyle. Bu yeni Bundle kesinlikle daha proaktif ve modern feminist ideallere uygun bir karakter ama bu orijinalin o tasasız, Wodehouse-vari neşesini biraz törpülüyor olabilir. Peki ya yan karakterler? Ana karakterdeki bu büyük değişimin dalgaları onlara nasıl yansımış? Yan karakterler. 1981 yapımı filmde efsanevi aktör Sir John Gielgud'un Bundle'ın huysuz ama sevecen babası Lord Caterham'ı canlandırdığını okuyoruz. Evet, kaynaklar ikilinin esprili atışmalarının ve o baba-kız dinamiğinin filmin en keyifli anları olduğunu belirtiyor. O zaman geldik Netflix'in en büyük hamlesine sanırım. İşte burada Netflix uyarlamasının en cüretkar ve en temel değişikliğiyle karşılaşıyoruz. 2026 dizisinde Lord Caterham karakteri Yok. Tamamen silinmiş. Onun yerine ailenin reisi olarak Bundle'ın annesi Lady Caterham var ve bu rolü de Helena Bonham Carter canlandırıyor. Bu inanılmaz radikal bir değişiklik. Bu sadece bir karakteri diğeriyle değiştirmek değil, bu hikayenin temel direklerinden birini söküp yerine bambaşka bir şey koymak gibi. Aynen öyle. Peki neden? Eleştiriler bu konuda ne diyor? Anladığım kadarıyla bu hikayeye belirgin bir kadınsı enerji katmak ve anne-kız ilişkisini dizinin kalbi haline getirmek. Evet, iki kadının erkeklerin domine ettiği 1920'ler İngiltere'sinde birbirlerine tutunma çabası merkeze alınıyor. Kesinlikle. Ve bu değişiklik sadece tematik bir tercih değil, aynı zamanda anlatının motoru haline geliyor. Aslında dizinin finaldeki en büyük sürprizini hazırlayan temel yapı taşı da bu. Anlıyorum. Diğer karakterler, mesela Bundle'ın arkadaşları Jimmy Teager ve Bill Eversley, varlıklarını sürdürüyorlar. Fakat elimizdeki bazı eleştiriler, bu karakterlerin Netflix versiyonunda biraz silik kaldığını. Evet, birbirinden pek ayırt edilemeyen bir grup zengin beyaz genç gibi bir yorum vardı. O yorum vardı, evet. Buna karşılık dizi, başka bir alanda çeşitlilik katmaya çalışmış. Kitaptaki Alman mucit karakteri, Herr Eberhard. evet, o dizide Kamerunlu siyahi bir mucit olan Doktor Cyril Matip ile değiştirilmiş. Bu da hikayeyi ırksal bir bilinç katmanı ekleme ve 1920'lerin emperyalist atmosferine dair bir alt metin oluşturma çabası olarak görülebilir. Şimdi asıl merak ettiğim yere geliyoruz. Bütün bu değişiklikler o meşhur Christie finalini nasıl etkiliyor? İşte işin rengi orada değişiyor. Önce orijinali hatırlayalım. Kitapta işler nasıl çözülüyordu? Kitaptaki final tam bir Christie klasiği. Suçlular en beklenmedik kişiler çıkıyor.
Bundle'ın sürekli yanında olan, ona yardım eden çekici arkadaşı Jimmy Tessiger ve ilk kurbanın masum görünen üvey kız kardeşi Lorraine Wade. Yani katiller kahramanımızın en yakınındaki insanlar. Tam olarak. Gönderdiğin Reddit başlığında bile kitabı ilk kez okuyanların bu sürpriz karşısında ne kadar şaşırdıklarını anlatan yorumlar var. Ama asıl büyük sürpriz bu değil. Neymiş asıl sürpriz? 7 Kadran adlı gizemli örgütün aslında kötü adamlardan oluşan bir çete değil, Tam tersine iyi adamlar olduğumu. tam tersine ülkenin çıkarlarını koruyan gizli bir İngiliz devlet kurumu olduğu ortaya çıkıyor. Ve müfettiş Battle da bu örgütün kilit üyelerinden biri. Vay canına. Yani kahramanımızın tüm macera boyunca savaştığını sandığı düşman aslında müttefikiymiş. Aynen öyle. Tam bir aldatmaca sanatı. Düzenin aslında hiç bozulmadığı bir final ama Netflix'in finali anladığım kadarıyla bu temelin üzerine devasa yepyeni bir katman ekliyor. Hatta temeli tamamen sarsıyor. Sarsmak hafif kalır. Adeta binayı yıkıp malzemeleriyle bambaşka bir yapı inşa ediyorlar. Nasıl yani? Diziyi tamamen yeniden tanımlayan o son katman şu: tüm bu formülü çalma planının, komplonun ve dolayısıyla işlenen cinayetlerin arkasındaki asıl beynin Bundle'ın kendi annesi Lady Caterham olması. Genellikle dışarıdan gelen bir tehditle bozulur ve dedektif tarafından yeniden sağlanır. Burada ise kaos ailenin en içinden, yani anne figüründen kaynaklanıyor. Bu hikayeyi tamamen modern bir psikolojik gerilime dönüştürüyor. Peki annenin motivasyonu ne? Neden yapıyor bunu? Motivasyonu da tamamen modern bir yerden geliyor. Devlet tarafından ihanete uğramışlık hissi ve kişisel bir trajedi. Anlat biraz. Lady Caterham'ın motivasyonu ülkesine karşı duyduğu derin bir keder ve öfke. Oğlunun, yani Bundle'ın erkek kardeşinin Birinci Dünya Savaşı'nda bir generalin beceriksizliği yüzünden harcandığını düşünüyor. Anladım, kişisel bir kayıp var. Çok derin bir kayıp. Kocasının ve oğlunun ölümünün ardından ailenin aristokratik ünvanlarına rağmen meteliksiz kaldığını ve devletin onlara sırtını döndüğünü söylüyor. Formülü çalmak onun için hem aileyi kurtaracak bir hamle hem de Bir intikam eylemi. kişisel bir intikam eylemi. Evet, bu aile trajedisi ve intikam motifi kitapta kesinlikle yok. Tamamen dizi için yaratılmış bir kat. Bu hikayenin bütün duygusal çekirdeğini değiştiriyor. Artık olay genç bir kızın heyecan arayışı değil, bir annenin kederi ve ihanetinin yol açtığı bir aile faciası. Tamamen. Hikaye, hafif bir casusluk geriliminden yürek burkan bir aile trajedisine evriliyor. Ve finalde bir önemli değişiklik daha var. O da ne? Dizinin sonunda müfettiş Battle, 7 Kadran örgütünün iyi bir kurum olduğunu açıkladıktan sonra Bundle'a bir teklifte bulunuyor. Onu örgütün gelmiş geçmiş en büyük ajanı olan merhum babasının yerine alması için örgüte katılmaya davet ediyor. Ve Bundle ne yapıyor? Kabul ediyor. Kitapta ise böyle bir şey kesinlikle yok. Kitabın sonunda Bundle, arkadaşı Bill Eversley ile mutlu bir şekilde evleniyor ve macera sona eriyor. Dizi ise bu romantik sonu tamamen atlayıp Bundle'ı bir eş olarak değil, babasının mirasını devralan profesyonel bir ajan olarak konumlandırıyor. Özetle elimizde aynı isim ve temel karakterlere sahip ama birbirinden tamamen farklı 3 eser var. Kesinlikle öyle. Christie'nin vasat olarak görülen ama kendi içinde hafif ve eğlenceli 1929 casusluk komedisi, döneminin ruhunu yansıtan, biraz modası geçmiş ama samimi bir 1981 TV filmi Ve son olarak da hikayenin DNA'sini değiştirerek onu daha karanlık, duygusal derinliği olan modern bir drama haline getiren 2026 yapımı gösterişli bir Netflix dizisi. Netflix uyarlaması burada gerçekten büyük bir kumar oynamış. Hem de çok büyük. Kaynakların da işaret ettiği gibi, eleştirmenler tarafından Christie'nin zayıf eserlerinden biri kabul edilen bir romanı alıp, ona ağırlık ve karmaşıklık katarak kurtarmaya çalışmışlar. Özellikle de anne kıl dinamiği üzerinden. Aynen. Özellikle de anne-kız dinamiği ve aile trajedisi üzerinden bunu başarmaya odaklanmışlar. Ama bu süreçte aslında bambaşka bir hikaye yaratmışlar. Christie'nin hafif ve eğlenceli gerilimini alıp onu neredeyse bir Yunan trajedisine. Bir aile içi ihanet öyküsüne dönüştürmüşler. Aynen öyle. Bu durum senin için de nihai bir soruyu gündeme getiriyor. Bir klasiği uyarlarken onu günümüz izleyicisi için anlamlı kılacak gerekli bir güncellemeyle kaynak materyalin ruhuna ihanet etmek arasındaki o ince çizgi nerededir? İşte milyon dolarlık soru bu. Dizinin yazarı Chris Chibnall,
Christie'nin bu screwball komedisinin daha fazla ciddiyete ve duygusal ağırlığa ihtiyacı olduğunu açıkça düşünmüş ve bunu sağlamak için ve hikayeye trajik bir aile ihaneti eklemiş. Peki asıl soru şu: bu hamle hikayeyi daha mı iyi yapıyor yoksa sadece bambaşka bir şeye mi dönüştürüyor?